Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, görmüş olduğunuz üzere bugün Alaçatı'dayız. Çeşme'deydik biz. Çeşme'den Alaçatı'ya geldik. Bir gündüz gözüyle burayı da görelim dedik. Biz tercihimizi Çeşme'den yana yapmıştık. Buna da pişman olmadık. Burası bize nedense bugün çok sıcak geldi. Burası bayağı kalabalıktı gündüz olmasına rağmen. Çarşıda insanlar geziyor. Mekanlar neredeyse dolu denebilecek durumda. Biz de biraz oturduk. Biraz serinlemeye çalıştık. Şimdi de değirmenleri görelim dedik. Ne olsa buranın sembolüler. Burası biraz da tepede. Aşağılar çok sıcak gerçekten. Tepede olduğu için herhalde esiyordu dedik. Biraz serinleriz dedik. Gerçekten de esiyormuş. Boşuna buraya yel değirmenlerini yapmamışlar. Bayağı rüzgar alıyor. Çeşme gibi açıkçası. Ama aşağılar çok fena. Yani Çeşme'de hiç böyle sıcak bir hava görmedik. Gayet rahattı. Dün bütün gün rahatça çarşıda gezebilmiştik. Aynen. Ama bugün Alaçatı'da gerçekten gezerken bayağı bir sıcaktan fena olduk. Dün kale bile oldukça yüksekti, yani tırmanıyorsunuz resmen. Ama orada bile zorlanmamıştık. Burada sokak aralarını gezerken bayağı zorlanıyorsunuz yani sıcaktan. Çok dar olduğu için muhtemelen. Tabii sokaklar çok güzel, yani her sokağa bir iç mimar girmiş gibi açıkçası. Bütün oteller, binalar, kafeler hepsi birbirinden güzel. İnsan onlara bakmaktan kendini alamıyor. Ama buranın şöyle bir eksisi oldu bizim için. Hani biz şunu görmeye alışıktık, işte denize girenler, güneşlenenler falan, sonrasında bir çarşı başlar, gezersin falan. Burada öyle bir şey yok. 2 gündür neredeyse denize giren kimseyi göremiyoruz. Hatta denizi bile göremiyoruz. Sadece işte Çeşme'de liman, gemiler falan vardı. Burası şöyle, Alaçatı'ya gelecekseniz Çeşme ve Alaçatı arası arabayla bir 10-15 dakika mesafede. Yani kendi arabanızla gelmeniz en mantıklısı. Gerçi bu arada çalışan dolmuşlar da varmış, öyle okumuştum. Ama o da ne kadar hani Yani zor olacak. zor olur, evet. Yani böyle Yani günübirlik planlanacak. plajlara falan arabayla gitmeniz gerekiyor. Direkt ayağınızın dibinde bir plaj yok. İşte Çeşme, Alaçatı ve en ünlü plajı olan Ilıca arası, bunların hepsinin birbirine araba mesafesinde gidilebilecek yerler. Hani bunu da bilerek gelirseniz sizin için daha iyi olur. Burada her şey rengarenk, dükkanlar, takılar, hediyelikler. Çarşıda gezmek o yüzden çok keyifli oluyor. Dikkatini çekebilecek binlerce şey var. Biraz pahalı bir yer tabii. Az önce şu köşe kahvede bir kahve içtik. Daha doğrusu 2 kahve içtik. Aynı kahveyi dün Çeşme'de 30 lira içmiştik. Burada 60 lira verdik. Gördüğünüz üzere şurası. Gerçi buna şaşırmıyoruz. Zaten gelirken bu sonun bizi beklediğinden biraz haberdar. Ama abartıldığı kadar da değilmiş. Yani çok daha az sonra fiyatlar bekliyorduk biz açıkçası. Çipro, levrek, salata 40 lira olan yerler de var. Tavuk dünyası vesaire gibi yerlerde daha ucuza yemek de bulabiliyorsunuz. Tabii seçtiğiniz mekana Yani. göre değişiyor. Şu an Çatladı Kapı Çarşısı diye bir yere geldik ve içerisi tamamen takıcılardan Burcu için oluşuyor. cennet. Benim için de cennet. Öyle böyle değil. Cennete düşmüş gibi hissedebilirsiniz ama Çok maalesef seviyorum böyle yerleri. kararsızlıktan ölebilirsiniz yani. Hepsi o kadar güzel, rengarenk, gümüşünden. Yani tutun her şeyine var burada. 955. takıya bakarken Burcu. Biz bugün burada yiyeceğiz galiba. Alaçatı'nın o muhteşem dillere destan güzelliğini gündüz gözüyle gördük. Ama biraz yorulduk. Serinlemek için şimdi de en ünlü plajı olan Ilıca plajına gitmeye karar verdik. Plajda görüşürüz. Alaçatı'nın en meşhur şeylerinden biri de rüzgar sörfü ya da sörf çeşitleri diyebiliriz aslında. Şimdi sörf plajları diye bir yer var. Oraya geldik. Burada sörf okulları var. İşte Ama sadece seyredeceğiz tabii, acılı bir şey. hem plaj, işte hem de sörf okullarının olduğu alan. Çok güzel renkli görüntüler var. Böyle sörf öğrenmeye çalışan çocuklar falan.
Biz de biraz onları izleyeceğiz. Çok hoşumuza gitti bu görüntü. Şimdi de Ilıca plajına geldik. Sonunda gelebildik. Kitesurf'tu, normal surf derken akşam ettik. Evet, yüzmeye pek enerjimiz kalmadı ama yine de uğramadan gidemedik. Burası bir halk plajı. Şu an bayağı da bir kalabalık görünüyor ama yine Halk plajı ama etrafındaki evler yine 10 numara. evet. Çeşmenin herhalde en çok evlerini seviyoruz. Alaçatı'nınkiler hele yani. Alaçatı falan. Denemeyecek Nerede olduğunu bazı şeyler var. Ne deniyor bilmiyorum. Böyle bunun dışında bu plaj dışında genelde özel beachlerden falan denize giriliyor. Hani denize girme ulaşmadık noktası tabii. olarak çok fazla bir yer yok ya da biz keşfedemedik bilmiyoruz. Böyle 2 günlük çeşme turumuzda şu an ilk kez denize gireceğiz. Sonunda başardık. Plajı bulmayı başardık. Burada geldik. Şunu göstereyim. Plaj bayağı geniş. Önlem alınmış. Evet. Şöyle sosyal mesafe için çıtalar falan konulmuş. Deniz çok güzel dedik. Açtık şom ağzımızı. Girdiğimizde çıktığımız bir oldu. Sağlam bir deniz anası çarptı bana. Bacağıma dolandı. Bildiğin ahtapot gibi dolandı yani. Bayağı yaktı, kızarttı falan. 5 dakika sonra çıkmış olduk denizden. Çeşme çok güzel de bizi sevmedi galiba. Nerede şeyde? Köpeklerin arasında kaldık. Alaçatı çarşıda. Dün akşam otel macerası vardı. Sabah 4'e kadar uyuyamadık neredeyse. Odanın tam önünde kavga, gürültü, polis. Bayağı Bakalım, olaylı. evet, maceralı gidiyor ama Bundan sonra ne var onu çok merak ediyorum. artık bir şey olmasın, bu kadar yeter. Ama deniz anası Kavga, sağlam da karar. köpek saldırısı, deniz anası, istilası. Tamam, üçledik işte. Bugünkü deniz macerasından sonra, deniz maceramızdan sonra Alaçatı'yı bir de gece görelim dedik. Çarşıya falan bir dolaşalım dedik. Dolaşamadık, birbirimize dolaştık resmen insanlarla. Yani iğne atsan yere düşmüyor, o derece. Biraz işte tenhalaşmaya başladı ama hiç beklediğimiz bir kalabalık değildi. Ama çok güzel. Yani sokaklar gerçekten gece bir başla güzel. İnsanlar çılgınca eğleniyor yani. Müziğe kendilerini kaptırmış herkes. Biraz tedirgin gezdik ama yine de güzeldi. Maskemizi hiç çıkartamadık. Burada bile çıkarttık ama çıkarsak mı çıkartmasak mı? Yani mecburen çıkarttık biraz. Yani normal bir kafelerde oturacak yer yok, o derece yoğun. Biz hiç bu kadar yoğunluk beklememiştik şahsen. Hatta bazı sokak araları o kadar kalabalıktı ki yani sokakta yürüyemedik, beklemek zorunda kaldık bir süre. Çok kalabalık, gelmiyor. Biz Alaçatı Çeşme turumuzun sonuna geldik. Burada çok keyifli 2 gün geçirdik gerçekten. Başta gelirken biraz tereddütlüydük açıkçası biz nereye gidiyoruz falan diye. Çünkü izlediğimiz şeylerde burası öyle bir anlatılmıştı ki hani uçuk rakamlar, astronomik fiyatlar gibi. Ama Maldivlere aslında, gidiyoruz falan sandık. ama aslında gayet makul bir
tatil geçirdik denebilir. Karşılanamayacak hiçbir şey yok. Ya bir tık daha pahalı tabii birçok yere göre ama abartıldığı kadar da değil açıkçası. Tabii beachlere bulaşmamanız gerekiyor. Çok para harcamak istemiyorsanız. Oralarda muhtemelen günde en az belki 1000 lira bile harcayabilirsiniz. Yani. Yer içersiniz. Ama normal mütevazi bir tatil yaparsanız karşılanacak hiçbir şey yok. Çeşme'de de, Alaçatı'da da. Alaçatı bir tık daha pahalı tabii. Ama Çeşme gayet rahattı bizim için. Ha, tabii ki pahalı bir tatil istiyorsanız onu da sunuyor ama makul bir tatil yapılabiliyor yani. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız çok seviniriz. Aynen, evet. Seviniriz. Görüşürüz. Hoşçakalın.